Herkese merhabalar canlar. Bugün yine sizden gelen sorular üzerine türettiğimiz bir konuyla karşınızdayım. Özellikle sosyal medya üzerinden gerçekten belki 2,5-3 aylık süre zarfında sürekli aynı sorularla karşılaşıyorum ve onlardan birine açıklık getirmek istedim. Abi DJI Osmo Pocket 3 mü almalı veya Pocket 2 mi almalı, yoksa işte Action 3, Action 4 veya GoPro gibi bir aksiyon kamerası mı almalı? Biliyorum Osmo Pocket 3 ile aksiyon kameraları elma ile armut gibi, yani aslında birbiriyle çok kıyaslamak mümkün değil ama sonuçta biri armut biri elma ama ikisi de meyve ve sonuçta ikisi de kamera. İşimizi her halükarda görecek ama birbirine üstün yanları, zayıf yanları, farklılıklarını ve benzerliklerini kısa bir videoyla anlatarak sizden gelen sorulara toplu bir cevap vermek istedim. Videoya geçelim. Herkese merhabalar canlar. Şu an DJI Osmo Action 4 ve Osmo Pocket 3 testlerine ve karşılaştırmalarla başlıyorum. Umarım size fikir veren, aydınlatıcı bir video olur. Elimden geldiğince çok sizi aşırı teknik detaylara boğmadan nerede neyi kullanabiliriz, nerede hangi kamera işimize yarar bunu anlatmaya çalışacağım. Şu an iki kamerayla da görüyorsunuz çekim yapıyorum. Umarım keyifli kareler ortaya çıkar ve sizi yeterince bilgilendirebilirim. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi bu kameraların aslında ayrımına bakacak olursak bir kere DJI Osmo Pocket 3 bir vlog kamerası. Yani bu vlog çekmeniz için yapılmış bir kamera, fakat DJI Osmo Action 4 ise tamamen sizi aksiyonun içine almak için yapılmış bir kamera. Önce bunun farkına vararak bu işe başlayalım, çünkü yorumlarımı hep bu detayı size sık sık hatırlatarak yapmaya çalışacağım canlar. Şimdi DJI Osmo Pocket 3 gördüğünüz üzere şu an ekranda sadece beni şu üst gövdemle beraber ekranı doldurur vaziyette görüyorken DJI Osmo Action 4'te ise bütün çevremi aşağı yukarı çok net bir şekilde geniş bir açıyla aldığını görebiliyorsunuz. Yani burada şunu tekrar söylüyorum, bilmenizde fayda var. Pocket 3 daha çok vlog temelli bir kamera olarak tasarlandığı için genelde bizim günümüzde kullandığımız 20 milimetrelik lenslere yakın bir açı sunuyor bize. Eğer siz bu açıyı daha da genişletmek isterseniz geniş açı lensini de takarak açınızı bir miktar daha fazla olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Fakat tekrar söylediğim gibi şu an gördüğünüz gibi altında herhangi bir tripod falan yok ve geniş açı lensi de takılı değil. Gövde olarak sadece beni ekranda dolduruyor, fakat bundan rahatsız değilim. Bu böyle aman aman çok kötü bir hava yaratmıyor videomda. Çünkü zaten dediğim gibi DJI Pocket 3'ün mantığı bu. Vlog şeklinde tasarlanmış bir kamera. Bunu bilmenizde fayda var. Action 4 ise arkadaşlar alabildiğine geniş açıya sahip bir kamera. Zaten dediğim gibi aksiyon kamerası temelli olduğu için benimle beraber arkamdaki alanın da tamamını neredeyse alacak şekilde çekimlerimi sürdürüyorum. Eğer siz DJI Osmo Pocket 3'teki gibi bir açıya sahip olmak isterseniz de DJI Action 4'ü lineer moda alarak daha dar açıyla çekimlerinizi sürdürebilirsiniz. Yani bu DJI Action 4 ile vlog çekilmeyecek anlamına gelmesin canlar. Her türlü geniş açı ayarlamalarınızı yaparak Pocket 3'teki gibi bir çekim alanına sahip olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yeri gelecek DJI Action 4'teki geniş açıyı çok keyif alarak çekim yapacaksınız. Yeri gelecek DJI Osmo Pocket 3'teki o vlog açılı çekimlerden çok keyif alacaksınız. Bunları bilmenizde fayda var. Gelelim bir diğer özelliğe. DJI Osmo Pocket 3 1 inçlik bir sensöre sahip canlar. DJI Osmo Action 4 ise 1/1.3 inçlik bir sensöre sahip. Bu ne yaratıyor bize? Kameraların aldığı ışık miktarını, renk doygunluğunu, özellikle düşük ışık performansını bir hayli etkiliyor. Aralarında küçük bir fark var gibi görünse de düşük ışık çekimlerinde DJI Osmo Pocket 3 bir adım daha önde Action 4'e göre. Bunu bilmeniz ve buna göre ürün tercihi yapmanız önemli. Eğer düşük ışıkta çok miktarda çekim yapacaksanız DJI Osmo Pocket 3 size göre, ama yok ben düşük ışık değil ya, hani çok karanlık ortamlarda yer almayacağım ama aksiyon çekimleri yapacağım diyorsanız da Action 4 size göre. Sensör boyutlarını bilerek ve düşük ışık performansını göz önüne alarak tercih yapmanız bence önemli. Şimdi de ters ışık testlerini yapıyorum. Bakın şu an güneş arkamdan geliyor ve kameraların ikisi de beni çekiyor. Eğer şöyle etrafta yavaşça dönerek bakayım, hangisinde kararma, karartma ya da yüzümü netlemede bir sıkıntı olacak. Şu an yaklaşık saat 1, yani neredeyse öğlen vakti diyebilirim. Güneş tam arkamdan geliyor. İkisinde de görüntü bu şekilde. Tabii ben şu an
ışığın da etkisiyle ekranlarda çok fazla bir şey seçemiyorum ama bilgisayar ekranından siz benden daha iyi karar verebilirsiniz. Gelelim bir diğer özelliğe. Bildiğiniz gibi iki kamerada da görüntü sabitleme özelliği var. DJI Osmo Action 4'de dijital görüntü sabitleme özelliği var. Yani bu ne oluyor? Görüntüyü daha büyük miktarlarda çekiyor ve sağından solundan crop yaparak görüntüyü orta noktada odaklayıp hareketlerinizi, attığınız adımı, sallantıyı, titreşimi kendi içerisinde görüntünün sağından solundan kırparak absorbe etmeye çalışıyor. Bu da dijital imaj sabitleme olarak karşımıza çıkıyor. Peki DJI Osmo Pocket 3'te durum nasıl? DJI Osmo Pocket 3'te ise bildiğiniz gibi mekanik bir görüntü sabitleme var. Yani içerisinde motorlar var. Motorların görüntüyü anlık olarak algılayıp sarsıntıyla birlikte hareket etmesiyle sabitleme işlemi sağlanıyor. Bu da daha yumuşak ve daha gerçekçi bir video çekmenizi sağlayacak. Şimdi yavaştan cihazlarla koşmaya başlayacağım. İkisinin de titreşimini daha fazla anlayabilmeniz için şöyle göstereyim. Şimdi de beni çekiyorlar. İkisinin de stabilizesinin çok iyi olduğunu biliyorum. Fakat karşılıklı olarak yan yana test etmek bence iyi olacaktır. Bakalım dijital mi yoksa mekanik mi? Tabii ki bu imaj sabitleme olayında özellikle dijital imaj sabitleme işin içine girdiğinde burada yine en başta hatırlattığım gibi sensörler işin içine giriyor canlar. Özellikle Action 4'te, GoPro'da ya da cep telefonlarımızda bulunan dijital imaj sabitleme özelliğinin daha etkin, daha verimli kullanılması için ortamdaki ışık miktarı oldukça önemli. Çünkü ortamdaki ışık azaldıkça, yani ortam karanlık bir hale döndükçe kamera önündeki nesneleri tam olarak netleyemediği ya da odaklayamadığı için görüntüyü nasıl sabitleyeceğini tam olarak anlayamayabiliyor. Özellikle aşırı düşük ışıklı yerlerde çekim yapıp yürüdüğünüzde veya koştuğunuzda maalesef dijital imaj sabitlemeye sahip kameralarda titreşimler bol miktarda artmakta. Siz görüntünün daha aydınlık olmasını sağlayabilmek için de ISO'yu yükselttiğinizde bu sefer de ciddi anlamda kumlanma, yani gren meydana gelmekte. Bunları da yine bilmenizde fayda var. Fakat hareketli mekanik gimbale sahip kameralarda ise böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Işık düşük de olsa, ışık yüksek de olsa her ortamda rahat ve net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Yine bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi DJI Osmo Pocket 3 canlar tam anlamıyla aslında bir mini kamera diyebilirim. Yani bunu çok ciddi çekimlerde ikinci kamera, yan kamera olarak da kullanabilirsiniz. Ya da vloglarınızı, ürün tanıtımlarınızı, sosyal medya canlı yayınlarınızı bu kamera üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, DJI Osmo Pocket 3'ün içinde FPV modu olsa da bu kamera aksiyonlara gelmez canlar. Bunun bilincinde olmanız benim için önemli. Yani böyle videolarda görmüşsünüzdür, işte bunu arabanın tamponuna bağlıyorlar. Arabanın arka kaputuna, ön kaputuna takıyorlar. Dışarıya çıkarıp çok hızlı giden bir arabadan video falan çekiyorlar. Bunlar uzun vadede gimbalinizin mekanik motorlarına zarar verebilecek aksiyon hareketleri. Eğer araç içinden, araç dışından, motor üzerinden, kaskınız üzerinden veya bisiklet üzerinden aksiyonlu, hareketli videolar çekme niyetindeyseniz o zaman almanız gereken kamera DJI Action 4 ya da bunun türevi bir aksiyon kamerası. Çünkü gimbale, mekanik motorlara sahip bir kameranız varsa bu kamerayı toza karşı, suya karşı, yağmura, çamura karşı korumanız gerekir. En ufak bir tozda bile motorların dönmesini etkileyeceği için kamera kullanılmaz hale gelebilir. Ya da siz bu kamerayla aksiyon çekimi yaparken en ufak bir çarpmada, düşürmede kamerayı bir daha kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Çünkü bu kameranın bu kadar etkili olmasını sağlayan şey mekanik motorları. DJI Action 4'te ise böyle bir şey yok. Bildiğiniz gibi az önce anlattım, bunda dijital sabitleme var. Yani bu kamera kutu şeklinde, kapalı bir kutu gibi. Siz bununla yağmurda, çamurda, su altında, su üstünde her yerde rahatlıkla videonuzu çekebilirsiniz. Ayrıca bu kameralar kapalı kutu halinde olduğu için düşürmelerde, işte ne bileyim bir yere çarpmalarda çok ciddi miktarda sıkıntı yaratan hasarlar aldığını görmedim. En basitinden düşürdüğünüzde belki önündeki mercek koruması kırılır veya ekranda çizikler meydana gelir ama siz kamerayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani işin özü, siz yağmur, çamur demeden su altı, su üstü videolar çekecekseniz ve dayanıklı bir kamera arıyorsanız Action 4 sizin için biçilmiş kaftan. Bu tarz videolar için maalesef DJI Osmo Pocket 3 uygun değil canlar. Bunu bilmenizde fayda var. Gelelim şuna. Diyebilirsiniz ki abi DJI sürekli işte Pocket serileri için su altı case'leri, su altı housing'leri üretiyor. Arkadaşlar doğrudur. Daha öncesinde DJI Osmo Pocket 1 ve Pocket 2 için DJI firması su altı housing'leri gerçekten de güzel çekimler yapıldığına reklamlarından, yani videolardan görmüştüm. Fakat şu an DJI Osmo Pocket 3 için herhangi DJI
DJI tarafından üretilmiş bir sualtı kabı mevcut değil ve ikinci parti sualtı kablarının da gerçekten görüntüleri aşırı şekilde rezil. DJI uzun vadede mutlaka sualtı kılıfı çıkaracaktır ama bu kılıfa bence çok fazla güvenmemelisiniz. Çünkü ikinci parti sualtı kılıflarıyla yapılan çekimlerde gördüm ki DJI Osmo Pocket 3 su altında arkadaşlar kendini netleyemiyor çok fazla. Yani çok fazla netleme sorunu yaşıyorsunuz. Görüntünüz birazcık çamur gibi oluyor. Ayrıyeten Pocket'ın sahip olduğu mekanik hareket eden motorlar su altında bir yukarı bir aşağı oynuyor. Siz su altı kabıyla joystick'i kullanamıyorsunuz. Joystick'i kullanamadığınız için kameranın tam olarak nereyi çektiğini de aslında göremiyorsunuz. Siz yukarıyı çekiyorum derken kamera aşağı dönmüş olabiliyor. Aşağıya çekerken sağı solu dönmüş olabiliyor. Yani su altında aslında çekim yapmak için hiç de uygun değil bence ki uzun vadede her ne kadar su altı kabıyla da çekim yapsanız bu tarz kameralar nemlenmeden, oksitlenmeden payını alacaktır. Yani uzun vadede bence bu kamera için sağlıklı olmayacaktır. Yani 30 bin lira verdiğiniz bir aleti de su altında çekim yapacağım diye heba etmek de bence mantıklı değil. Sonuçta bu aletleri uzun kullanmak bizim için önemli olan şey. Gelelim DJI Osmo Action 4'e. Arkadaşlar Action 4 bildiğiniz gibi su geçirmiyor. Suya karşı dayanıklı fakat özellikle denizde yaptığınız çekimlerde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Deniz çekimlerinde mutlaka işiniz bittiğinde kameranın tuzunu arındırmak için tatlı suyla güzelce yıkamalı ve etrafında hiç tuz kalmadığına emin olmalısınız. Çünkü uzun vadede lensin kenarlarında kalan, tuşların kenarlarına sıkışan tuzlar maalesef makineye zarar vermekte. Ya bunu önlemek için çok ciddi anlamda temizliğinize dikkat edeceksiniz ya da bir su altı kabı alarak DJI Osmo Action 4 ile rahat rahat çekimlerinizi yapmayı sürdüreceksiniz. Bu da benden size tavsiye. Yine DJI Osmo Action 4'ün bence en güzel özelliklerinden biri hem yatayda hem de dikeyde 4K video çekebiliyor olmanız. Bildiğiniz gibi benim en büyük eleştirimdi DJI'ya. DJI Osmo Pocket 3'te dikey çekimi aldığınızda kamera hala yatay çekim modunda olduğu için 4K'dan görüntüyü croplayarak 3K'ya düşürüp bize 3K dikey görüntü sunuyordu Pocket 3. Fakat ben bu yorumu yaptıktan sonra sosyal medya üzerinden şöyle yorumlar da aldım. Ya abi işte ne olacak sanki 3K dikey çekse? Sanki biz sosyal medyalara, işte Reels'lara, Shorts'lara 4K, 3K video mu yüklüyoruz diyenler oldu. Arkadaşlar yani sonuçta bu kameralara deli gibi para veriyoruz. Yani Pocket 3 şu an 30 bin lira combo paketi. Şimdi 30 bin lira verdiğim bir cihaz niye 4K dikey video çekmesin? Neden olmasın yani? Ki bu benim söylediğim şey de bu arada kafamdan uydurduğum bir şey değildi. Bildiğiniz gibi DJI'nin 20 bin liralık, 30 bin liralık dronelarında dikey çekim, yatay çekimde kamera dik ve yatay dönebiliyor ve siz görüntüden taviz vermeden ister yatayda ister dikeyde 4K videolar çekebiliyorsunuz. Eleştirim şuydu yani. Ya abi drone'da döndürebildiğiniz bir kamerayı niye gimbalde döndüremediniz yani neden? Ya bunu bir sonraki versiyonda sunacaklar bize yenilik olarak ya da gerçekten bilmiyorum belki de bu el kamerasında bunu yapmak çok zordu. Artık orası DJI'ye kalmış ama bence Osmo Action 4 4K dikey çekim arkadaşlar mutlaka ileride lazım olacaktır ve içinde bunu barındırması bence bir artı. Bunu da yine bilmenizde fayda var. Yine gelelim detay çekimlere. Arkadaşlar bu iki kamerayla da detay çekimi yapabilirsiniz. Fakat yine burada kameraların kullanımlarından kaynaklı yani birisinin aksiyon kamerası, birinin vlog kamerası olmasından kaynaklı ufak tefek birbirinden farklılıkları mevcut. Çok yakın plan detay çekimlerde ya da ürün tanıtımlarında, ürün çekimlerinde DJI Osmo Pocket 3 Action 4'ten bir adım daha önde. Bunu bilmenizde fayda var. Neden? Çünkü Pocket 3'ün yapılma amacı zaten bu tarz çekimler olduğu için herhangi bir yakın nesneye çok rahat odaklanabilme, arka plana alan derinliği katmak için arka tarafı blurlama gibi özellikleri güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz Pocket 3'te. Fakat Action 4'te odaklama biraz daha nesneye değil de çektiği alana olduğu için daha böyle geniş bir alanda odaklama yaptığı için yakın planda maalesef o sinematik etkiyi, o arkayı blurlamayı alamıyorsunuz. Yani amacınız yakın plan çekimleri yapmaksa, bir nesneyi tanıtmak, bir ürünü tanıtmaksa Pocket 3 almak sizin için daha mantıklı bir tercih olacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Gelelim mikrofon performanslarına. Arkadaşlar DJI Osmo Action 4'te kullanıyor olsanız, Pocket 3'te kullanıyor olsanız ikisiyle de şu yakamda görmüş olduğunuz DJI Mic 2'yi kullanabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. En son güncelleme ile geldi bu. Yani siz bir Pocket veya Action sahibiyseniz kameraların mikrofonunu diğer cihazda da kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik. Şu an bakın bulunduğum yerde bol miktarda rüzgar var ve ben çok rahat bir şekilde sesimi size ulaştırabiliyorum. Bu da tamamen yakamdaki bu mikrofon sayesinde. Bu mikrofonu kapatsam gerçekten iki cihazda bol miktarda rüzgar alıyor. Üzerindeki dahili mikrofonlar neredeyse birbirine yakın. Hani biri iyidir, biri kötüdür diyemem ama mikrofon 2 kullanıyorsanız iki cihazda da 10 numara ses kaydı elde edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. İki kamerada da Hyperlapse, Timelapse gibi modlar mevcut. Fakat
çektiğiniz çekimlerde, aynı anda yaptığınız çekimlerde mutlaka renkler arası bir takım farklılıklar olabiliyor. Burada da yine tabii ki sensör boyutlarının birbirinden farklı olması, tabii ki içindeki yazılımsal güncellemelerin birbirinden farklı olması bu renkleri ortaya çıkarıyor. Fakat aman böyle biri çok iyi, biri çok kötü çekiyor gibi böyle bir kötüleme de yapmayacağım. İkisiyle de hyperlapse, timelapse çekebilirsiniz canlar. Bence iki cihaz da bu tarz özellikler için gayet uygun üretilmiş. Aklınızda bulunsun. Şimdi o kadar süre konuştuk, anlattık. Burada en son yorum olarak şunu yapayım. Eğer yapacağınız çekimlerde ürün tanıtacaksanız, vlog çekecekseniz ya da ne bileyim işte tanıtım, reklam filmi, ufak çaplı küçük işler yapacaksanız ya DJI Osmo Pocket 3 sahibi olmanız bence daha mantıklı. Çünkü kullanım amacı olarak da zaten bu işler düşünülerek oluşturulmuş bir kamera. Bence bu tarz çekimler için Pocket 3'ü tercih etmeniz mantıklı. Ama gel gelelim. Siz ya ben vlog çekerim ama hani alan derinliği falan çok problem değil ama ben vlog yapmaya gittiğimde aksiyonlu çekimler de yaparım. Ne bileyim işte hani giderken arabanın dışından çekim yaparım. Motosikletimin üzerine sürekli taşırım. Yağmur çamur giderim. Hiç koymaz. Gerekirse su altına da dalarım diyorsanız o zaman almanız gereken kamera Action 4. Çünkü kameraların gerçekten birbirlerine aman böyle bir üstünlüğü yok arkadaşlar. Tabii ki birbirlerinden üstün olduğu yanlar var ama bunlar zaten temelde aynı kategori için üretilmiş cihazlar değil. Önce bunu bilmekte fayda var. Hep videonun başında da bundan bahsettim. Bu kameraların birisi vlog çekimi için, daha böyle yumuşak soft çekimler için, biri ise aksiyon çekimleri için yapılmış. Ama ikisini de hani vloglarda, çekimlerinizde kullanabilirsiniz. Umarım bu video karar vermeniz için size yardımcı olur. Yine sorunuz olursa cevap vermekten mutluluk duyarım. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşürüz.